Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel ince bir ipim var. Bununla harika bir model başlayacağım. Şişlerim 3 numara. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimi alarak başlıyorum. Bu model için ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 3 olacak. Yani her model 6 ilmekten oluşacak. En sonuna 3 ilmek ekleyeceğiz. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlıyoruz. Tam denk getirerek modeli kurabiliriz. Ben ilmeklerimi tamamlayıp altına da birkaç sıra haroşa lastik yapacağım. Evet, şişimde 21 ilmeğim var. 21 ilmekle modeli anlatacağım. 2 dişte şöyle haroşa lastik oluşturdum. İstediğiniz lastiğin üzerine yapabilirsiniz bu modeli. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir ters, 5 düz. Evet, şöyle bir ters ilmek, 5 düz ilmek. Tekrar ediyorum. Bir ters, 5 düz. Yine bir ters, 5 düz. Sıra sonunda bir ters, daha sonra kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Birinci sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi olduğu gibi örüyorum. Düzleri düz, tersleri ters. Yani bir düz, 5 ters ilmek olarak örüyorum. Bir düz, 5 ters. Kenar ilmeğimi yine düz olarak ördüm. İkinci sırayı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Şu şekilde. Şimdi kenar ilmeğinden sonraki ilmeğimi düz örüyorum. Bir düz ilmek. Daha sonra bir artırma. Sıradaki 2 ilmeğimi de sola doğru düz örerek kestim. Devamında bir ters ilmek. Şimdi sıradaki 2 ilmeğimi de sağa doğru keseceğim için ben şöyle 2 ilmeğin yerini değiştiriyorum. Öndekini arkaya, arkadakini öne aldım. Ve 2 ilmeğimi düz örerek sağa doğru kestim. Devamında bir artırma yaptım. Bir düz ilmek, bir artırma, sıradaki 2 düz olan ilmeğimi sola doğru kestim. Devamında bir ters. Şimdi son kalan 2 düz ilmeğimi de sağa doğru kesiyorum. Sağa doğru kestim. Tekrar bir artırma yaptım. Bir düz, bir artırma. Bu 5 düze gelince ilk ikisini sola doğru kestim. Bir ters ilmek ördüm. Son kalan 2 ilmeğimi de yerlerini değiştirerek sağa doğru kestim. Daha sonra bir artırma yaptım. Sıra sonunda bir düz, daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sırayı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi yine olduğu gibi örüyorum. Bakın şöyle. 1, 2, 3 ilmek ters, 1 ilmek düz. Sıra başında 3 ters, 1 düz. Daha sonra 5 ters. Yani terslerimi ters, düzlerimi düz örerek devam ediyorum. Dördüncü sıra arka yüzündeyim.
Kenar ilmeğimi de düz ördüm. 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra düzleri düz, tersleri ters örüyorum. 5. sıra ön yüzünde. Evet, sıramı tamamladım. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra şöyle ilmeklerimi yine olduğu gibi örüyorum. Düzleri düz, tersleri ters. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet, 6 sırayı tamamladım. Şimdi bir 6 sırada modeli kaydırarak kuracağız. Modelin birinci modeli kurduk. İkinci modelde de kaydırarak kurmamız gerekiyor. Şimdi ikinci modelin birinci sırasındayız. Kenar ilmeğinden sonra burada yapacağımız işlem yine ilmekleri olduğu gibi örmek. İkinci modelin birinci sırasındayız. Düzlerimi düz, terslerimi ters örerek devam ediyorum. Model hep bu iki modelin tekrarından oluşacak. Evet, şöyle 1, 2, 3 düz ilmek, daha sonra kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Birinci sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Yine aynı şekilde ilmeklerimi olduğu gibi düzleri düz, tersleri ters örerek devam edelim. İkinci modelin ikinci sırasındayız. Evet. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik. Şimdi burada yapacağımız işlem kenar ilmeğinden sonra burada bir ilmek ters örüyorum. Bir tersten sonra bakın şurada aşağıda sola doğru kesmiştik. Şimdi sağa doğru keseceğiz bu iki ilmeği. Önce ilmeklerimin şöyle yerlerini değiştiriyorum ben. Daha sonra iki ilmeğimi sağa doğru kestim. Bakın aşağıdakinin tam ters işlemini yaptım. Bir artırma, daha sonra bir düz, bir artırma. Sıradaki iki ilmeğimi de sola doğru kesiyorum. Aşağıda sağa doğru kesmiştik. İkinci modelde sola doğru. Devamında bir ters. Sıradaki iki ilmeğimizi sağa doğru kestim. Bakın aşağıda yaptığımız işlemin tam tersini yapıyorum. Sola doğru kesmiştim birinci modelde. İkinci modelde bu iki ilmeği sağa doğru kestim. Şöyle dikkatli bakalım. Daha sonra bir artırma, bir düz, bir artırma, sıradaki iki ilmeğimi sola doğru kestim. Bir ters ilmek,
sıradaki 2 ilmeğimi yerlerini değiştirerek sağa doğru kestim. Bir artırma, bir düz, bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimi de sola doğru kestim. Daha sonra bir ters ilmekle sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi düz örüyorum. 4. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi olduğu gibi düzleri düz, tersleri ters örüyorum. Bakın bir düz, 5 ters. Burada bir düz, 5 tersle devam ediyorum. Evet. Bir düz, daha sonra kenar ilmeğinde düz örerek 4. sırayı tamamladık. 5. sıra ön yüzündeyim. Burada yapacağımız işlem yine düzleri düz, tersleri ters. Kenar ilmeğinden sonra bir ters, 5 düz. Bir ters, 5 düz örerek devam ediyorum. Altıncı sıra arka yüzünde kenar ilmeğinden sonra yine ilmeklerimi olduğu gibi düzlerimi düz, terslerimizi ters örerek devam edelim. Son sıramız. Evet. Evet, modelimiz bu. 2 modelin yani tekrarından oluşacak. Toplamda 6 sıra birinci modeli kurduk. Modeli kaydırarak da 6 sıra daha yaptık. Toplamda 12 sıra oluştu. Hep bu 12 sıranın tekrarından oluşacak modelimiz. Kaydırmalı bir model. Böyle devam ediyor modelimiz. Bir parça da daha önce hazırladım. Şöyle. Burada haroşa lastik yaptım. Burada hazır lastik kullandım. Hangisi hoşunuza giderse o şekilde yapabilirsiniz modeli. Evet, modelin ilerlemiş hali de bu şekilde olacak. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel bir model. Arka yüzü de şöyle bir görüntüsü. Her iki tarafta güzel kullanışlı modellerden. Her türlü örgüde kullanabilirsiniz bu modeli. Yelek, hırka, süveter. Evet, şöyle yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde hepsinde kullanılabilecek güzel ve kolay modellerden. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli, onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.